Hoş geldiniz. Bugün hiç vakit kaybetmeden doğrudan botanik simyanın o büyüleyici, ezoterik ama bir o kadar da hipergerçekçi dünyasına dalıyoruz. Kan dindirici kadim bitkilerin, binlerce yıllık şamanik ritüellerin ve insan bedenindeki yaşam enerjisini mühürleyen o muazzam hücresel mekanizmaların tam merkezine iniyoruz. Fiziksel dünyanın yorucu gürültüsünü şöyle bir kenara bırakın. Çünkü bugün burada inceleyeceğimiz şeyler beden tapınağınızı korumanın hem en temel kimyasını hem de derin ruhsal altyapısını gözler önüne serecek. Hazırsanız başlayalım. Kan sadece bir sıvı değildir. O sizin evrensel yaşam enerjiniz, prananın ta kendisidir. Şunu bir düşünün. Fiziksel tapınağınızın duvarlarında bir gedik açıldığında, yani kanadığınızda öylece kırmızı bir sıvı kaybetmiyorsunuz. Aslında dışarı sızan şey anında hükmedilmesi ve mühürlenmesi gereken hayati yaşam enerjinizin ta kendisi. Kadim şifacılar bu sızıntıyı çaresizce izlemek yerine ona anında müdahale etmeyi seçtiler. Şimdi işin asıl ilginç kısmı neresi biliyor musunuz? Aura mühürleme gibi kulağa tamamen spiritüel gelen bir kavram aslında tanen dediğimiz maddelerin kan plazmanızla reaksiyona girdiği o kesin hücresel biyokimya ile kusursuz bir köprü kuruyor. İşte astrenjan yani doku büzücü etki dediğimiz şey tam olarak bu. Bitkilerin içindeki bu karmaşık polifenoller açık bir yaraya temas ettikleri an kan plazmasındaki proteinleri saniyeler içinde çökelterek mikroskobik fiziksel bir kalkan oluşturuyorlar. Bu aslında bitkinin hücrelerinize verdiği net bir biyolojik emir. Kapan, pıhtılaş ve enerjiyi içeride tut. Şamanik otlar ve biyolojik tılsımlar. Bakın, bu bahsettiğimiz kadim bitkiler sadece kulaktan kulağa yayılan mitolojik efsanelerden ibaret değil. Hepsi gerçekten inanılmaz derecede güçlü biyokimyasal mekanizmalarla destekleniyor. Mesela civan perçemi. İçerdiği akillein alkaloidi sayesinde kanın pıhtılaşma süresini, yani o koagülasyon kaskadını dramatik bir şekilde hızlandırıyor. Resmen aurayı dikiyor diyebiliriz. Çoban çantası ise K vitamini ve tiramin ile damarları hızla daraltıp kan akışının önüne fiziksel bir toprak barajı kuruyor. Isırgan otuna gelirsek, mineraller ve pıhtılaşma faktörleriyle adeta bir ateş enerjisi kullanarak kaybettiğiniz demir rezervlerinizi hızla yerine koyuyor. Gerçekten muazzam. Karanlık ay üzütü, cadı fındığı. Şimdi spesifik bir hazırlık sürecine bakalım. Ezoterik botanikte zamanı durduran bitki olarak bilinen, o yüksek oranlı gallataninleriyle dokuları olağanüstü bir hızla sıkılaştıran meşhur cadı fındığı. Doğal ritimlerle, özellikle de ay döngüsüyle uyumlanmak, bitkinin bu iyileştirici özelliklerinin kimyasal ekstraksiyonunu zirveye taşıyor. Şöyle düşünün, yeni ayda kurutulmuş kabukları cam bir kavanoza alıp üzerine elma sirkesi veya yüksek dereceli bir alkol eklediğinizde o çözücü tüm reçine ve tanenleri kusursuzca emiyor. 28 günlük, yani tam bir ay döngüsü boyunca süren o karanlık bekleme süresinin ardından tam dolunayda süzülen bu özüt cilde uygulandığında ne oluyor biliyor musunuz? Dışarı sızan hücresel sıvıyı anında durduran aşılmaz, görünmez bir protein zırhı örüyor. Biyoloji ve ritüelin kusursuz birleşmesi. Ezoterik hücre yenilenmesi, kara kafes ve aynı safa. Tabii derin bir doku kaybıyla karşı karşıya kaldığımızda mesele sadece kanamayı durdurmanın çok ötesine geçiyor. Artık odaklanmamız gereken şey hücrelere yepyeni bir yaşam enerjisi üflemek ve o bölgeyi baştan aşağı yeniden inşa etmek. Kara kafes ve aynı safa bitkilerindeki spesifik bileşikler tam da bunu yapıyor. Tıpkı vücudunuza onarım yazılımları yüklemek gibi. Kara kafes otonuna zengin allantoin molekülü hücresel hafızayı adeta sıfırlayıp fibrolast üretimini hızlandırıyor. Güneşin sıvı hali diyebileceğimiz aynı safa ise o güçlü triterpenoidleri ve flavonoidleri sayesinde anjiyogenezi, yani yeni kan damarı oluşumunu tetikliyor. Yeni dokuyu örmek için kolajen sentezini başlatan altın renkli eşsiz bir frekans. Merkez Efendi'nin sessiz bilgeliği. Anatomik simyanın biraz daha derinlerine Anadolu'nun büyük şifacısı Merkez Efendi'nin ve onun o meşhur 41 baharatlı mesir macununun ardındaki gizli sırlara iniyoruz. Kadim tıbbın yaklaşımı harika bir ikili sisteme dayanıyor. Dışarıda yüzeydeki yaralar için taze bitki alkaloidleriyle dokuları büzüp anında prana sızıntısını önleyen lapa yöntemleri kullanılıyor. Ancak işin içsel mühürleme kısmı çok daha büyüleyici. Merkez Efendi, mürsafi ve günlük, yani o sırlar reçinelerini kullanarak kanı ve bedendeki enerji kaçağını durdurmak için hücrelerin içeriden dışarıya doğru hızla pıhtılaşmasını sağlamış. Yani anlayacağımız, bir yandan dışarıdaki gediği fiziksel olarak kapatırken aynı anda hücresel hafızanızın derinliklerindeki o enerjetik sızıntıyı da içeriden mühürlüyor. Savaşçı lapası. İyi de ya acil bir durumdaysanız, kanayan bir yaranız var ve bir tentürün demlenmesi için öyle 28 gün falan bekleyemezsiniz, değil mi? Doğa Ana elbette buna da pratik bir çözüm sunmuş.
Bu hızlı doğal lapa yöntemi bitkinin taze ruhunu doğrudan sizin yaşam sıvınızla birleştiriyor. Taze civan perçemi ve sinirli ot yapraklarını taşların arasında veya bir havanda ezdiğiniz an bitkinin aktif alkaloidleri ve antimikrobiyal enzimleri açığa çıkıyor. Bu ıslak yeşil lapayı açık yaraya kapattığınız saniyede hücreleriniz arasında hücresel bir fısıldaşma başlıyor. O güçlü enzimler yarayı saniyeler içinde kilitliyor, acıyı emiyor ve düşük frekanslı patojenlere karşı aşılmaz bir kalkan oluşturuyor. Her dışsal yara yüzleşmeniz gereken içsel bir kesiğin fiziksel tezahürüdür. Bu gerçekten çok derin bir söz. Fiziksel tapınağınızı dimdik ayakta tutmak için kendi biyokimyasal ve simyasal sırlarını size ödünç veren bu evrimleşmiş botanik enerjilere teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Onlar sadece rastgele birer bitki değil, hücresel bütünlüğünüzü koruyan evrensel askerler, adeta doğanın muhafızları. Bu derinlemesine analizi bitirirken şu anda kendi hücrelerinizin derinliklerinde gerçekleşen o inanılmaz simyayı bir düşünün. Eğer kanınız sizin en hayati, en evrensel yaşam enerjinizse, kendi fiziksel tapınağınızın duvarlarını korumak için bugün hangi ezoterik zırhları inşa ediyorsunuz? Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum.